Buram buram tarih ve romantizm kokan Almanya'nın Heidelberg şehrini sizlere tanıtmak için hazırlamış olduğum videoyu sonuna kadar izlemeden geçmeyin. Almanya'nın en romantik şehri olarak adlandırılan Heidelberg şehrini Bonn Üniversitesi'nde Erasmus öğrencisiyken ve en son 2019 yılında tekrardan ziyaret etme şansım oldu. Heidelberg şehri beni tarihiyle, sanatıyla ve ihtişamıyla etkileyen şehirlerden birisi oldu. Heidelberg, Güneybatı Almanya'da yer alan bir şehirdir. Bugün şehir nüfusunun çoğunluğunu öğrenciler oluşturmaktadır. Almanya'nın en eski üniversitesi olma vasfını taşıyan Heidelberg Üniversitesi bu şehirdedir. Şehri ikiye bölen Neckar Nehri ve sarayı ile birlikte tablo güzelliğinde olan kent, aynı zamanda Almanya'nın en romantik kenti diye de anılmaktadır. Aynı zamanda kentin adıyla da anılan matbaa ve baskı makineleriyle de ünlüdür. Kentin tarihi, Antik Çağ Roma İmparatorluğu dönemlerine dayanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın savaştan yıkılmadan kalmış olan ender kentlerinden biridir. ABD ordusu sivil nüfus direnişi olmadan 30 Mart 1945 tarihinde kasabaya girmiş. Savaş sonrasında Amerikan işgal bölgesinde kalan şehir, uzun yıllar Amerikan ordusu tarafından askeri üs olarak kullanılmış. Bugün özellikle kentin eski şehir yani Altstadt ve sarayı UNESCO tarafından Dünya İnsanlık Mirası listesinde bulunmaktadır. Heidelberg, tarihi, kültürel ve doğal özellikleriyle ön plana çıkan bir kent. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, yani kalbim Heidelberg'de kaldı mısralarıyla şarkılara konu olan Heidelberg, dünyada romantizm şehri olarak da biliniyor. Kenti eski ve yeni diye ikiye bölen Neckar Nehri üzerinde çok sayıda köprü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de şu an izlemiş olduğunuz videodaki Karl Theodor Köprüsü'dür. Bu köprü 200 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, tarihi kale ile birlikte kentin simgesi olarak kabul ediliyor. Bazı bölümlerinde restorasyon çalışmaları halen devam eden köprüye gelen çiftler dilek tutuyor ve fotoğraf çektiriyor. Eski köprü yani Alte Brücke olarak da bilinen Heidelberg'in muhteşem Karl Theodor Köprüsü, yapıyı çevreleyen romantizmin kanıtı niteliğinde sayısız şiir ve resimlere ilham olmuş. Neckar Nehri'ni kaplayan ve şehrin iki yakasını bağlayan güzel heykelleriyle ünlü köprü, 1788 yılında Almanya Prensi tarafından yaptırılmış. Tarihi köprü üzerinde köprüyü yapan Karl Theodor ve bir Roma tanrıçasına adanmış iki heykel bulunuyor. Şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz heykel bunlardan bir tanesidir. Şehrin kalesiyle beraber simgesi olan bu köprü, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman askerlerince diğer tüm köprüler gibi yıktırılmış, savaş sonrası halkın topladıkları parayla yaptırılıp 1947'de yeniden açılmış. Şimdiki fotoğrafta gördüğünüz köprünün girişinde yer alan Gernot Rumpf tarafından 1979'da yapılan bronz maymun heykeli ise fotoğraf çektirmek isteyenler için oldukça ilgi görüyor. Köprü sonrası ise tarih boyunca üniversite profesör ve filozoflarının yürüyüş alanı olarak kullandıklarından dolayı filozoflar yolu olarak anılan bir yol var. Üniversitelerde görev yapan akademisyenler, şehri ziyarete gelen bilim adamları ve filozofların yürüyerek tartışmalar yaptıkları patikanın çevresinde çeşitli meyve ağaçları yer alıyor. Şimdilerde halkın yürüyüş yaptığı filozoflar yolunun bitimindeki seki, turistlerin fotoğraf çekmek için uğradıkları mekanların başında geliyor. Şimdiki fotoğrafta görmüş olduğunuz Heidelberg'in simgesi olan Heidelberg Kalesi'dir. Heidelberg'in 195 metre yüksekliğindeki teraslı yamacında kırmızı kum taşı üzerine kurulmuş olan bu 16. yüzyıl kalesi,
Alman Rönesans mimarisinin en güzel örneklerinden biri. 17. yüzyılda Fransızlar tarafından imha edildikten sonra Almanya'daki en büyük harabe olarak kalmış. 13. yüzyıldan kalma kırmızı taştan yapılmış kale, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından merkez karargah olarak kullanılmış. UNESCO tarafından koruma altına alınan sembol yapıya teleferikle ya da yaya olarak ulaşılabiliyor. Bu çekmiş olduğum videoda Heidelberg Kalesi'ne ulaştıran teleferiği görüyorsunuz. Şimdiki videoda görmüş olduğunuz Heidelberg Kalesi'nin iç avlusunda çekilmiş bir videodur. Roma İmparatorluğu'na da tanıklık etmiş tarihi kale, girişindeki eski saat kulesi, saray bölümündeki 185.500 litrelik dünyanın en büyük ahşap fıçısı ve eczane müzesi ile turistlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Kentle ilgili tüm kartpostallarda yer alan Heidelberg Kalesi, tiyatro, opera ve klasik müzik etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Heidelberg'in Avrupa'nın en uzun yaya yoluna sahip olduğunu hiç duymuş muydunuz? Bu videoda görmüş olduğunuz şehrin kalbinin attığı en meşhur caddesi olan Hauptstraße, Neckar Nehri ile görkemli kalesi arasında kalıyor. 1,5 kilometrelik bir uzunluğuyla Avrupa'nın sadece yayalar için ayrılmış olan en uzun caddesi unvanına sahiptir. Bu cadde şehrin en canlı caddesidir. Sıra sıra dizilmiş mağazalar, hediyelik eşya dükkanları, birbiriyle yarışan likör butikleri, kafeleri ve restoranlarıyla sakin bir kalabalıktan hoşlananlar için bu caddede yürümek çok keyifli. Hauptstraße, bu güzel şehri keşfetmeye başlamak için en güzel cadde. Bu dar ana caddeden ayrılan sayısız ara sokaklar, büyüleyici başka sokaklara bağlanıyor ve her biri yeni bir maceraya açılıyor. Bozulmamış orta çağ mimari yapıları, şirin butik mağazalar, sanat galerileri ve çeşit çeşit kafelerle Altstadt yani Eskişehir'de bulunan bu sokakta harika vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca Heidelberg'in tarihinin burada yattığını söyleyebiliriz. Noel günlerinde kurulan Marktplatz'ta yılbaşına özgü renkli hediyelik eşyalar, Almanlara özgü krep ve pasta ile bazı sıcak ve soğuk içecekler ilgi görüyor. Yürürken balkonlardan sarkan ve dükkanların önlerindeki çiçekler o kadar canlı ve o kadar bakımlılar ki gördüğünüzde yapay sanıyorsunuz. Heidelberg, üniversitesi ile dünyaca ünlü bir kenttir. Şimdiki fotoğrafta görmüş olduğunuz 1386'da kurulmuş olan üniversitenin tam adı Ruprecht Karls Universität Heidelberg'tir. Üniversite 2 kampüsten oluşmaktadır ve şehrin 2 yakasına ayrılmıştır. Eskişehir tarafında kalan kampüsünde daha çok sosyal ve sanat ağırlıklı bölümler bulunurken yeni kampüste doğa bilimleri ve tıp fakültesi bulunmaktadır. Goethe gibi ünlü isimleri kendisine çekmiş şehirde günümüzde 30.000'in üzerinde üniversite öğrencisi bulunuyor. Şehrin sokaklarını gezerken her köşesinde kitap okuyan, sohbet eden, bisikletle gezen üniversiteli gençlerin şehrin dinamik enerjisini nasıl yansıttığına şahitlik ediyorsunuz. 1930 yılında üniversitenin yeni binasının inşaatına başlamıştır. 1930'larda Nazilerin iktidara gelmelerinden sonra özellikle Heidelberg Üniversitesi çok sayıda Yahudi öğrencisini ve profesörünü kaybetmiştir. Bu üniversiteyi detaylıca gezince Nobel Bilim Ödülü'nün 11 kez bu şehrin üniversitesine neden verilmiş olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Şimdiki fotoğrafta üniversitenin içinde yer alan sanat bölümünü görüyorsunuz. Salon tamamıyla sanatla donatılmış. Sizce de muhteşem değil mi? Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz
1593 yılında kurulan ve Almanya'nın en eski ve büyük botanik bahçelerinden biri olan Heidelberg Botanik Bahçesidir. Envai çeşit bitki türü görebileceğiniz bu bahçe, üniversite binasının hemen yanında yer alıyor. İlginç hikayesiyle turistlerin dikkatini çeken bu fotoğrafta görmüş olduğunuz eski öğrenci hapishanesidir. Bu odanın da yer aldığı bina 1700'lü yıllardan 1900'lere kadar şehirde huzursuzluk yaratan öğrencilerin hapsedildiği binaymış. Mahkum edilen öğrenciler kaldıkları süre boyunca bir yandan eğitimlerine de devam ediyorlarmış. Görmüş olduğunuz gibi odanın duvarları öğrencilerin çizimleriyle dolu. Heidelberg'de turistlerin ilgisini çeken bir diğer müze de Alman Eczacılık Müzesi'dir. 18. ve 19. yüzyıllar arası eczacılığın tarihini kapsıyor. Koleksiyon, eski eczacılar tarafından kullanılan eşya örneklerinin yanı sıra büyüleyici eski aletleri ve ticaret araçlarını içeriyor. Heidelberg'de görülmeye değer bir diğer müze de şüphesiz Sanat ve Arkeoloji Müzesi'dir. Bu fotoğrafta gördüğünüz ve 1870'lerin sonlarında kurulan müzede geniş bir koleksiyon bulunuyor. Muhteşem tabloların yanı sıra madalyon, paralar ve cam eşyaların pek çok güzel porselen örnekleri de sergileniyor. Ayrıca eski mezar taşları ve erken barok heykeller de dahil olmak üzere 12. ile 20. yüzyıllara ait çok sayıda heykel de yerini alıyor. Orta Çağ'dan kalma, bir masal şehri tadı veren, yüksek ve kırmızı kiramitli çatılı binaları, tarihi köprüleri, şehri tepeden izleyen eski kalesi, cıvıl cıvıl sokakları ile Heidelberg hiç kuşkusuz Almanya'nın en güzel şehirlerinden birisi. Buram buram tarih ve romantizm kokan Almanya'nın Heidelberg şehrini mutlaka görmelisiniz.